Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar. İnsanlık yaratılmadan önce ilk var edilenin cinler topluluğu olduğunu İslam dahil hemen hemen tüm din kitaplarında görebilmek mümkün. İlk dönemler yeryüzünde cinlerin göğün katlarına çıkmasına izin veriliyordu. Hatta öyle ki cinlerin Kur'an'da geçen ismiyle Meleği Âlâ konseyine dahi katılmalarına izin vardı. Ama sonra kendilerine verilen nimetleri inkar ettiler. Bozgunculuk yaptılar ve Allah'ın düzenine isyan etmeye başladılar. Gerçi bugün insanlık cinlerin o zamanki azgınlığından daha beter durumda ayrı mesele. Bunun üzerine Allah yeni bir tür yaratacağım ve ismini insan koyacağım demişti. Hem cinler ki buna cinlerin içindeki en alim kişilerden biri olan şeytan da dahil hem de melekler karşı çıkmıştı. Allah ise siz benden daha iyi mi bileceksiniz diyerek onlara hadlerini bildirmişti. Buraya kadar anlattıklarımı Kur'an'da çok daha detaylıca yaratılış bölümlerinde bulabilirsiniz. Konumuz yaratılış değil. Konumuz şeytanın insanlık ile olan savaşı. İşte bu savaşta yeni bir tür olan insan yaratılacağı zaman şeytan isyan etmiş ve yeryüzüne sürgüne gönderilmiş, tüm ayrıcalıkları elinden alınmıştı. Şeytan Allah'a isyan ederken bana mühlet ver de o çok güvendiğin insan nasıl yoldan çıkıyor gör demişti. Ve Allah ise sen mühlet verilenlerdensin diyerek onu süründürerek dünyaya göndermişti. Hatta rivayetlere göre yılan şeklinde dünyaya inmişti. İşte şeytanın insanlık ile savaşı o günden sonra başladı ve halen sürüyor. Kıyamet gününe kadar da sürecek. Günümüzde ise şeytanlaşmış insanlar bırakın şeytanın yoldan çıkarmasını, onunla kol kola girmiş halde ve hatta ruhunu şeytana satanlar ve bunu açıklamaktan çekinmeyenler de mevcut. Ve bugün şeytani sistemde Allah'ın ilahi sistemini taklit etmek ile meşgul. Zaten Deccal rivayetlerinde de bu var. Geldiğinde tıpkı Allah'ın sistemini taklit edecek ve bir zaman sonra ben Tanrıyım, ben Allah'ım, ben ilahım diyecekti. Dijitalleşme projesi de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Küresel baronların projesi dijitalizm ile hedefledikleri, kontrol edilebilir insan ve her istediklerinde diledikleri gibi müdahale edilebilen insanlar topluluğu oluşturmak. Hepimizin malumu. Yavaş yavaş yapay zekayı hayatımıza sokmaya başladılar ve bunu uzun yıllardır yapıyorlar. Yani yavaş yavaş tıpkı Matrix evrenindeki gibi makineler çağına doğru gidiyoruz. Bill Gates bunun muhteşem bir şey olduğunu söylerken Elon Musk ise bunun delice olduğunu ve yapay zekanın insanlığın sonu olabileceğini söylüyordu. 2019 yılında ünlü sosyal medya şirketi Facebook, yapay zekaların kendi aralarında iletişim kurmalarına izin verdi. Bir nevi robotların sohbet edilmesine izin verilmişti. Ama ilginç bir şey oldu. Yapay zeka robotları kendi aralarında konuşmaya başlamıştı. İngilizce konuşuyorlardı ve saçma kelimeler, saçma tekrar eden cümleler kuruyorlardı. Mühendisler önce yapay zeka robotlarının saçmaladıklarını, dili çözemediklerini, konuşmayı beceremediklerini düşünmüştü. Ama hiçbir şey o kadar masum değildi. Çünkü yapay zekalar kendi aralarında konuşmayı çözmüş, insanlar anlamasın diye İngilizce kelimeleri karıştırarak kendi aralarında şifreli yeni bir dil üretmişlerdi ve o dil ile konuşuyorlardı. Tekrar ediyorum, insanlar anlamasın diye yeni bir dil üretmişler ve şifreli konuşuyorlardı. Mühendislerin durumu anlaması üzerine kısa süreli panik yaşandı ve tüm sistem sıfırlanarak
yapay zeka robotlarının fişleri çekildi. Başka örnekler de var. Ama o örneklerden daha önemli başka bir konu var. Hani dedik ya şeytani sistem Tanrı'yı taklit etmeye çalışıyor diye. Şimdilerde Big Data isminde yapay zeka kontrolünde bir veri bankası kuruluyor. Yani ismi büyük veri. Pardon, veriler mi? Evet, veriler. Uzun süredir akıllı ve dokunmatik telefonlar ile topladılar. Dokunmatik telefonlar ile parmak izinizi, selfie'ler ile yüz hatlarınızdaki simetriyi ve artık günümüzde hemen hemen her telefonda olan dinleme cihazları ise ses tonlarımızı, Google'ın gezdiğiniz yerleri yer bildirimleri ile toplayıp davranış, eğlence gibi kültürlerinize varana kadar hepsini zaten elde ettiler. Mesela farkında mısınız bilmiyoruz ama 3 yıl önce ünlü bir marka telefonun batarya bölümünden dinleme cihazı çıkmıştı. Ve yaklaşık 2 yıldır da artık yeni üretilen telefonların batarya bölümünü açamıyorsunuz. Şimdi bir kontrol edin. Elinizdeki telefonun batarya bölümü açılıyor mu? Bu şeytani akıl insanı tam olarak tahakküm altına almak adına ve deyim yerindeyse insana istedikleri gibi kader yazabilmek adına büyük bir veri bankasını yapay zekaya teslim etmeyi planlıyor. Çünkü her şey manuel değil, tam otomatik yürüsün istiyorlar. Yani bizi sistemsel olarak yönetebilmek adına Big Data isimli yapay zeka kontrolünde büyük veri bankasını boşuna kurmuyorlar. Peki bu çalışma nasıl Tanrı'yı taklit etmek olabilir diyebilirsiniz. Spiritüalizmde Akasha Kayıtları isimli ilahi bilgilerin barındırıldığına inanılan anlatımlar bulunur. Aracılar bu kayıtları Allah'ın tüm bilgilerin ana merkezi olarak Ümmül Kitap yani ana kitapta toplandığını ve kaynağın orası olduğunu, bilgilerin o kaynaktan alındığını söylerler. Big Data projesinde dünyada bugüne kadar var olmuş ve var olacak her şeyin bulunacağını iddia ediyorlar. Dinozorların varoluşundan, göktaşının onları yok edişine, eski uygarlıklardan günümüze kadar neredeyse tüm bilgiler Big Data isimli projede yer alacak. İlahi sistemde ise Lef-i Mahfuz yani ana kitap içinde Allah, Kur'an'da hemen hemen aynı ifadeleri kullanıyor. Kur'an'da geçen Ümmül Kitap, kitapların anası, ana kitap, Kitabun Mübin, apaçık kitap, Kitabun Hafiz, koruyan kitap, Kitabun Meknun, saklanmış kitap, İmamun Mubin, apaçık inen kitap ki bu Kur'an oluyor ve sadece kitap ifadeleri Lef-i Mahfuz ile ilişkili bulunan ifadeler. Yani Lef-i Mahfuz, yaratılmış olan ve yaratılacak olan tüm bilgilerin saklandığı ana kitap. Örneğin Neml suresi 75. ayette Allah, gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta olmasın demektedir. Yani bu ifadeden de anlaşılıyor ki Lef-i Mahfuz isimli kitapta tüm bilgiler saklanmıştır. Big Data projesinde de aynen bu ifadeler vardır ve Big Data için gizli olan hiçbir şey yoktur ifadeleriyle tanıtımı yapılmıştır. Her gün 2,5 milyon kentilyon byte veri üretiyoruz. Bu verilerin her yerden geldiğini söylemek mümkün. Sosyal medya, postalarımız, dijital fotoğraflar ve videolar, GPS sinyalleri, alışveriş kayıtları liste uzayıp gidebilir. Son olarak şunu söyleyebiliriz ki bu projenin de en büyük amacı videonun içinde de ifade ettiğimiz üzere kontrol edilebilen, müdahale edilebilen insandır. Big Data projesini yürüten mühendislerden birinin söylediği gibi bu projede ürünü satın alamazsın. Çünkü ürün sensin.